Katıldığım yarışmalardan aldığım ödüller insanların dikkatini çekti. Işık olmadan fotoğraf olmaz. Fotoğrafın anlamı zaten ışıkla çizmektir. Türkiye'de çok güçlü, ünlü ve başarılı fotoğrafçılarımız var. Emeklemeden koşmaya çalışmasınlar. Bu bir süreçtir. Fotoğrafa başlayan bir insanın bırakma şansı yok gibi bir şey. Herkese merhabalar. Bu hafta Kırmızı Koltuk'taki konuğumuz fotoğraf sanatçısı Nihan Büyüksural. Kendisi bizlere fotoğraf sanatçılığını anlatacak, kariyer yolculuğundaki adımlarını ve başarılarını anlatacak, belki daha önce duymadığımız fotoğrafın bambaşka dallarından bahsedecek. Fotoğraf sanatçısı olmak isteyen gençlere çok güzel tavsiyelerde bulundu. Hep birlikte izleyelim. Nihan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Nihan Büyüksural, fotoğrafçılık mesleğiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda fotoğraf sanatında da aktif bir şekilde projelerle, sergilerle devam ediyorum. Ama öncelikle Emir'in annesiyim. Ondan sonrasında da doğada sadece bir damlayım. Bu damlayı yağmur damlalarıyla, bereketle, bilgiyle, birikimle kendimi çoğaltmaya çalışan bir insanım. Gerek ticari açıdan hayatıma kattığım insanlar olsun, gerek mesleki anlamda gelişimim olsun. Dileğim de bunu bir su birikintisinden göle, gölden denize, denizden inşallah okyanuslara taşımak hocam. Ne zaman, nasıl başladınız fotoğraf sanatına ve ne şekilde başladınız? Şimdi ben çocuğum olduğunda kendi çocuğuma kendim bakmak istedim. Ser'de öğretmenlik de vardı. 3-3,5 sene Emir'le ilgilendim. Bu süre zarfında bir gün doktora götürdük onu Mersin'de bir profesöre. Oradayken, beklemedeyken bir tane fotoğraf gördüm. Uzunca baktım, bir doğum fotoğrafıydı. Çok etkilendim, önünden çekilemedim. Ben de yapmak istedim. Neden olmasın dedim. Ne şekilde yapabilirim? Bir süre bunun üzerinde düşündüm. Ondan sonrasında da artık yavaş yavaş girişimlere başladım araştırmalardan sonra. Ve bence şu an dünyanın en mutlu insanlarından bir tanesiyim. Fotoğraf sanatı size neler kattı? Şimdi zaten önce fotoğraf sanatından başladım. Fotoğraf sanatının bana kattığı şey her şeyden önce bilgiydi. Bir şeyleri farklı görmekti. Normal ticari çekimlerin dışında çekebilme yetisi verdi. Farklı bakış açıları, farklı teknikleri doğurdu. Fazlaca okumak daha güzel bilgileri öne koydu. Böylelikle çok daha fazla insanı mutlu edebilir oldu. Bildiğim kadarıyla fotoğrafçılıkta iyi bir ünvanınız var. EFİAP diye biliyorum. Bunu biraz anlatır mısınız bilmeyenler için? Tabii ki. Şimdi biz dünyada FİAP adı verilen bir federasyona bağlıyız. Bu federasyonun bütün ülkelerde kendi federasyonları var. Türkiye'de de TFSF. Nasıl doktorların ünvanları varsa, doktorluk, doçentlik, profesörlük gibi bizlerin de ünvanları var. Belli şartnameler vardır. O şartnameleri yerine getirmemiz gerekir ve yarışmalara katılmamız gerekir. Orada aldığımız ödüller şartnameye uygun şekilde kabul gördüğünde ünvanlarımızı almaya başlarız. FİAP'ın açılımı mükemmellik derecesidir. Onun bir üstü MFİAP'tır. Artık Master FİAP'sınızdır ve ustasınızdır. Onda da FİAP sizden 20 fotoğraflık bir portfolyo ister ve bu portfolyo içerisinde teknik ve konu bakımından uyumluluk bekler. Kabul gördüğü zaman da siz artık MFİAP'sınızdır. Türkiye'de de bir tane fotoğraf sanatçımız Ali Rıza Demir MFİAP'tır. Umarım bana da nasip olur. Peki bu ünvanın size getirdikleri kazanımları oluyor mu? Çokça. Ben mesleğe başladığımda tabii ki beni daha fotoğrafçı olarak kimse tanımıyordu ama sanat kısmından başladığım için katıldığım yarışmalardan aldığım ödüller insanların dikkatini çekti. Dolayısıyla biz ünvan almaya başladığımızda insanlara karşı güvenilirliğimiz arttı. Bu güvenilirlik sayesinde bulunurluğumuz da arttı. Çünkü internette çok fazla adımız geçmeye başladı. Dolayısıyla ne güzel bak başka ülkelerden de ödül alabiliyor demek ki iyi çekiyor şeklinde bir algı oluşuyor otomatikman. Dolayısıyla sanat benim ruhuma çok fazla şey kattı ama ticaretimi de çok besledi diyebilirim. Bu meslekle ilgilenmek isteyen gençler için neler önerirsiniz? En önemli şey, her zaman söylüyorum, emeklemeden koşmaya çalışmasınlar. Bu bir süreçtir. Bir mesleği yapabilmek için öncelikle onun inceliklerini ve temelini öğrenmek gerekir. Sadece makineyi alıp basmakla olmuyor denklem şöhret. Dolayısıyla o insanların eğitimlerini düzgün almaları gerekir. Neler yapabilirler? Temel eğitime katılabilirler herhangi bir dernekte. Ondan sonra eğer 4 senelik bir üniversite bitirdilerse 2 senelik fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü sınavsız girişi var. Oraya
başlayabilirler ki orada elde ettikleri bilgiler çok değerli bilgilerdir. Kendilerini çok daha geliştireceklerdir. Bir kere makineyi tanımak, ışığı bilmek. Işık olmadan fotoğraf olmaz. Fotoğrafın anlamı zaten ışıkla çizmektir. Dolayısıyla ışık olayını çözmeleri gerekiyor. Biz bunlarla ilgili Türkiye'de benim gibi arkadaşlarım da var, eğitimler veriyoruz fotoğrafçılara. İlk fark ettiğimiz şey de makineyi kullanmayı evet bir derecede biliyorlar fakat ışık kullanmayı bilmiyorlar. Dolayısıyla hep bunun üzerine gittik. Işık konusu çok önemli. Işık olmadan fotoğraf çekemezsiniz. En etkin fotoğrafı da en iyi ışıkla çekersiniz. Bu marka model değildir. Açısıdır, gelişidir. Dolayısıyla kendilerini iyi geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama bu sadece bununla bitmez. Aynı zamanda sanatı da özümsemeleri gerekiyor. Çünkü fotoğraf evet ticaret olarak yapılır, para kazanılır ama sanatsal olarak da, sanat tarihi olarak da kendilerini geliştirdiklerinde fotoğraf hakkında konuşabilirliklerini arttıracaklar. Bir fotoğrafçı fotoğraf hakkında konuşabilmelidir diye düşünüyorum ve teknik sorulara cevap verebilmelidir diye düşünüyorum. Fotoğraf sanatında özel ilgi alanlarınız var mı? Ben şu yönde çalışmayı seviyorum dediğiniz. Aslında her alanında varım. Ticari anlamda düğün, nişan, doğum günü, fine art, bebek çekimleri, doğum çekimleri, yemek, ürün, aklınıza gelebilecek her şey. Fakat burada en çok sizi ne mutlu ediyor derseniz fine art çok mutlu ediyor çünkü sanata çok daha yakın hissediyorum kendimi ve bebekleri çekmeyi çok seviyorum. Çünkü en masum, en güzel zaman bu zaman diye düşünüyorum. İnsanları çok sevdiğim için diğer çekimler de bana keyifli geliyor ama bu arada yemek çekimlerini de çok seviyorum. Çünkü yemek yemeyi de çok seviyorum. Bebeklikten itibaren peki bir takip süreciniz oluyor mu? Bazen insanların o çocukluktan ileri yaşlara yaşamlarının yakalanması çok güzel oluyor. Ne dersiniz? Tabii ki. Hatta süreç şöyle başlıyor. Nişan çektirmeye geliyorlar hocam. Sonra düğün. Sonra 3 kişi olarak geliyorlar bana. Ve kendimi anneanne gibi hissediyorum o dönemde. Sonra 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş derken biz o insanlarla zaten tamamen bir aile ve bütün olmuş oluyoruz. Zaten sizden başka kimsenin yanında rahat edemiyorlar. O sevgiyi, o birlikteliği kurmuş oluyoruz. Ve benim için o çocukların büyüdüğüne şahit olmak inanılmaz keyifli. Evcil hayvanlarında bildiğim kadarıyla fotoğraflarıyla ilginiz var. Evet. O konudan biraz bahseder misiniz? Aslında o konu ilk benim kedim İncir'le başladı. Geldiğinde bana yavruydu. Bebekleri konsept çekiyorum. Kızımı da çekeyim dedim. Sonra baktım çok güzel şeyler çıkmaya başladı. Ve dedim ki ben bunu pet fotoğrafçılığına döndüreyim. Çünkü Türkiye'de yok. Ve sonra çok güzel bir etkiyle çoğalmaya başladı. İnsanlar evcil hayvanlarını getiriyorlar. Burada aslında en zor çekim o çekim. Neden en zor çekim? Bir kere kediler kendi ortamlarından ayrılmaktan hiç hoşlanmazlar. Huzursuz olurlar. Çünkü evlerine sadıktırlar. Ama hayvanlarla aram iyi olduğu için, onların hisleri de çok kuvvetli olduğu için bana poz veriyorlar. Ve direkt objektife bana bakıyorlar ki bu çok zor bir şeydir. İnanılmaz keyifli. Ben buradan kazandığım parayı da sokaktaki hayvanlara barınak, yemek ve bakım olarak harcıyorum. Oradaki parayı kendim için harcamıyorum çünkü bunun sosyal sorumluluk projesi gibi düşünün, sevgiyle yapıyorum. Onların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Çok güzel. Öncelikle tebrik ediyorum. Yani Teşekkür insanın ederim. sosyal sorumlulukla da bu şekilde davranması, özellikle onları düşünmesi maalesef çok fazla düşünen olmuyor. Onların ihtiyaçları nedir? Sevmeyi herkes yapıyor ve daha da kötüsü biraz sevmedikleri zaman da sokağa bırakıyorlar. Maalesef. Herhalde o Maalesef. işin fena yanı diye düşünüyorum. Maalesef. Peki fotoğraf sanatı Türkiye'de ve dünyada hak ettiği yeri kazanıyor mu, alıyor mu? Bu konudaki fikrinizi öğrenmek istiyorum. Tabii ki. Türkiye'de çok güçlü, ünlü ve başarılı fotoğrafçılarımız var. Bu yarışmalar sayesinde zaten kendilerini de tanımış oluyoruz aynı zamanda. Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir arkadaşımızı bu sayede hiç ismini bilmezken arkadaş olabiliyoruz. Bunlar çok güzel durumlar. Bu dünya çapındaki yarışmalar, özellikle FİAP'ın burada önemini tekrar yenilemek istiyorum. Her sene Dünya Kupası yapar. Nasıl futbolda Dünya Kupası vardır, bizde de var. Burada hem dernekler yarışır hem de kişileri bireysel olarak değerlendirirler. Son 2 senede bizim kulübümüz var, Otofokus. Güzel, çalışkan bir kulübüz. Son 2 senede çok güzel başarılar elde ettik. Bunların içerisinde en son dünyada 7. sıraya geldik ve hiçbir kulübün sahip olmadığı CAFİAP adı verilen bir ünvana sahip olduk ve çok gururlandık. Dolayısıyla ismimiz dünyada çokça geçiyor ve çok daha fazla geçeceğine inanıyorum. Peki, fotoğrafçılığa anladığım kadarıyla fotoğraf sanatına Türkiye'de ilgi büyük ve çok başarılı fotoğraf sanatçılarımız var. Sizce bunun nedeni ne? Fotoğraf gönül meselesidir.
Fotoğraf sizin mesleğinizdeki gibi. Siz nasıl insanlara terapi yapıyorsunuz ve onları iyileştiriyorsunuz? İyileştirme etkisi var. Kendilerini iyi hissettirme ve belli hazlar yaşatma etkisi var. Dolayısıyla fotoğrafa başlayan bir insanın bırakma şansı yok gibi bir şey. Tutku. Ben rüyamda bile hala fotoğraf çekiyorum. Yani benim mesaim hiç bitmiyor. Dünyayı o gözle görüyorum diyorsun. Peki en son olarak unutmadığınız bir anınızı istiyorum. Aslında çok fazla var ama beni en çok gururlandıran 2015 senesinde bu bahsettiğim Dünya Kupası'ndan ben çok korkuyordum. Hiçbir zaman için girmemiştim. Türkiye'den bir arkadaşımız, o zaman ismini bilmiyordum, Şeref Akçay, 2 gümüş madalyadan bir tanesini aldı ve Türkiye'nin adını başa yazdırdı. O kadar mutlu oldum ki yerimde duramıyorum ve ben kendisine yazdım. Dedim ki Şeref Bey, çok mutluyum adınıza, çok memnun oldum, başarılarınızın devamını diliyorum. Sonra bana bir cevap geldi hocam. Çok teşekkür ederim Nihan Hanım, siz olsaydınız bizim hiç şansımız olmazdı. Dedim ki ne kadar mütevazi bir adam, beni de gözünde ne kadar büyütmüş dedim. Sonra bir hayal kurdum, dedim acaba girsem neden olmasın dedim. Ve bir sonraki sene 2016'da arkadaşlarım cesaretlendirdiler, bu Otofokus kulübündeki arkadaşlarım. Ve ben o yarışmaya girdim. O dönemde girdiğim dernek de yarışıyor. Dolayısıyla bireysel yarışmada oluyor. Bir gün bir akşam saat 10 gibi Gaziantep'ten bir arkadaş aradı ki normalde hiç aramaz. Nihan'cığım dedi, son bir saat içerisinde güzel bir haber aldın mı? Yok dedim, çok yoğun bir gündü, anlatıyorum. Nihan'cığım dedi, boş ver. Güzel bir haber aldın mı? Yok dedim, ne oldu dedim. Dünya Kupası desem dedi. Ay dedim, yoksa dernek dedim sıralamaya mı girdi dedim. Bırak derneği diyor. Dedim nasıl bırakayım? Hiç aklıma gelmiyor mu? Asla geçirmiyorum. Dünya şampiyonu oldum dedi. Ve ben bir insan hem gülüp hem aynı zamanda nasıl gözyaşı döker onu öğrenmiş oldum. Benim için inanılmaz büyük bir hazdı. Oğlum o zamanlar küçüktü ama en çok mutlu olduğum şey yanıma gelip elini uzatıp anne tebrik ederim, seninle gurur duyuyorum demesiydi. O zaman zaten sel gibi aktı gitti. Benim için fotoğrafın anlamı çok büyük hocam. Hayatıma kattıkları, hayatıma kattığı insanların güzelliği. Benim artık çok büyük bir ailem var. Benim çekirdek ailem vardı ama artık Adana ülkesi bir aileye sahibim ve bundan da çok mutluyum. Bence çok gurur verici. Bunu kazandığınız fotoğrafı söyleşinin en arkasına koyma şansımız olur mu? Tabii ki. Çok sevinirim. Hem biz gençlere de bu örnek olsun istiyoruz. Onları da motive etmesi yönünden Tabii ki. çok faydalı olur diye düşünüyorum. Tabii ki. Bize zaman ayırdınız, değerli vaktinizi paylaştınız. Çok Estağfurullah. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok Sağ olun. teşekkürler. Hoşça kalın.